Benim Gözümden Bölüm 5 Anadolu'dan Afrika'ya. Anadolu'da görmeye çok alışık olduğumuz bir manzara aslında Sivas Kangallar. Ama burada Afrika'nın bir ucunda Namibya'dayız ve Sivas Kangallar burada çok önemli bir doğa koruma projesinin başrolünde. Namibya'da çitaların, insanların, çiftçilerin sığırlarını öldürdükleri zaman çiftçilerle çatışma halinde oluyorlar ve çiftçiler de onları avlıyor. Burada Sivas Kangallar'la çok başarılı bir doğa koruma projesi gerçekleştirilmiş. Sivas Kangallar buradaki yaban hayat unsurlarıyla, çitalarla, leoparlarla, hatta aslanlarla baş edebildikleri için ve onları sürülerden uzak tutabildikleri için buradaki çobanların ve çiftçilerin en önemli bekçilerinden bir tanesi haline gelmiş. Ve burada çiftçilerin çitalarla çatışma içine girmemelerini sağladıkları için Sivas Kangallar çok sık tercih ediliyor. Ben Burak Doğan Soysal. Hayatımı doğal dünyanın detaylarını ve ihtişamını keşfetmeye adadım. 18 yıldır hayvanlar aleminin harikalarını belgeleyip izleyiciye aktarıyorum. Benimle birlikte Afrika savanlarından kutuplara, yağmur ormanlarından okyanuslara, gezegenin en ücra noktalarını gezmek ister misin? O halde başlıyoruz. Arkana yaslan, benim gözümden doğanın inanılmaz görüntü ve seslerine hayran kalmaya hazır ol. Dünya üzerinde toplam 7-8 bin civarında çita kaldı. Bunun 2000'i Namibya'da yaşıyor. Dolayısıyla çitaların korunması için Namibya'ya çok iş düşüyor. Çok sayıda çita olunca çita kaynaklı sorun da çok. Yerleşim yerlerinin doğal alanlara taşması, çiftliklerin yabani hayvanlarla iç içe olması, çitaların kolay avı olan sürü hayvanlarına yönelmesine sebep olmuş. Hayvanları çitalar tarafından avlanan çiftçiler, bölgelerinde avlanan hayvanların izini sürüp ortadan kaldırmaya çalışıyor. Çita Koruma Fonu sorunu tespit ettikten sonra sorun oluşmadan çözmeyi hedeflemiş. Çitaların çiftçilerin hayvanlarını öldürmesini engellemek en etkili çözüm. CCF'nin Hayvan Koruma Köpeği programı 1994 yılında başladı. Kangalları ve Anadolu çoban köpeklerini kullanıyoruz ve onları yetiştirip Namibyalı çiftçilere hayvanlarını yırtıcı hayvan saldırılarına karşı korumaları için veriyoruz. Yırtıcı hayvanlar yer bulamayınca insan nüfusuyla çatışmaya başlıyor ve keçi ya da koyun gibi küçükbaş hayvanlar gibi kolay hedeflerin peşine düşüyorlar. Biz de bu köpekleri hayvanların korunmasına yardımcı olmak için kullanıyoruz ve karşılığında çiftçiler de yırtıcıların topraklarında özgürce ve güvenle yaşamalarına izin veriyor. Burada büyük arkadaşları seçmemizin nedeni kısmen büyük bir ırk olmaları. Ayrıca Türkiye'de de benzer bir iklim var. Bu sıcak havaya alışkınlar. Ayrıca bu iklim için çok uygun olan güzel, kısa tüyleri var. Çok güçlü köpekler ve doğasında küçük hayvanlara ya da bir şeye bağlanıp onu korumak var. Çiftçiler hayvan kayıplarında %80 ila %100 arasında bir azalma gördüler ve buradaki çiftçiler yırtıcı hayvanların ve yaban hayatının önemini anlıyorlar. Dolayısıyla bunu canlı tutmak için çalışmak istiyorlar. Bunun kültürlerinin bir parçası olduğunu düşünüyorlar. Yani birçoğu aslında yırtıcı hayvanlardan kurtulmak istemiyor. Çiftliklerinde yaşamalarını istiyorlar. Onları ekoturizm gibi başka amaçlar için kullanabilir ve vahşi yaşamı orada çeşitlilik içinde tutabilirler. Namibya'daki bu çita koruma projesinin en önemli destekçilerinden biri de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, yani kısaca TİKA. Türkiye'nin ve Anadolu çoban köpeklerinin tüm dünyaya tanıtılması için oldukça önemli rolü olan bu projeye katkı sağlayan TİKA, köpeklerin barınaklarından yeni doğan yavruların kreş alanına kadar projenin altyapısına çok önemli destekler sağlamış. Anadolu çoban köpekleriyle sürü koruma projesi oldukça başarılı olmuş. Yabani hayvanların ölmemesi çiftçilerin lehine. Bu köpekler sayesinde hem sürüleri korunuyor hem de korunan doğal değerler sayesinde bölgelerin ekoturizm gelirleri artıyor. Bu sürünün bekçisi Spot. Buranın en eski ve en başarılı bekçi köpeklerinden bir tanesi. Çobanlar çok seviyor. Değişik bir tarzı var Spot'un diğer bekçi köpeklerine göre buradaki.
sürüyü çok yakından takip ediyor. Ya ortasında ya yanında ya önlerinde gidiyor. Çok uzaklaşmıyor. Buradaki bekçi köpeklerin en büyük faydası kokusunu, yırtıcının kokusunu çok uzaktan alabildiği için daha yırtıcı sürüye yaklaşmadan önce çobanı uyarıyor havlayarak. Ve tabii kangalın sesi oldukça korkutucu. Onu duyan ve onun kokusunu alan yırtıcılar da buraya gelmiyorlar. Kangalla karşı karşıya kalmak istemiyorlar. Programın başarısı %100. Kangal köpekleriyle buradaki sürüleri korumaya başladıklarından beri yırtıcılara hiç keçi veya koyun kaptırmamışlar. Dolayısıyla insanlarla yabani hayvanlar da karşı karşıya gelmiyor. Çita Koruma Programı CCF'de oldukça kapsamlı araştırmalar da yapılıyor. Doğada gözlem ve radyo vericili tasmalarla takibin dışında genetik çalışmaları da yürütülüyor. Çita Koruma Fonu'nun kurucusu ve yöneticisi Dr. Lori Marker, destekçilerin ve gönüllülerin yardımı ve özverili ekibiyle bu önemli çalışmayı uzun yıllardır yürütüyor. Bebekken annesini kaybedenlerin veya avlanmasına engel fiziki sakatlı olanların doğaya dönmeleri mümkün değil. Bu çitalar programın eğitim, bilinçlendirme ve araştırma faaliyetlerinde kullanılıyor. Çita Koruma Fonu bugüne kadar yüzlerce çitanın bakımını ve tedavisini yapıp doğaya salmış. Namibya'da Anadolu'muzdan bir parça görmenin keyfi ve gururundan sonra şimdi de dünyanın en nadide yırtıcılarından birini, Afrika yaban köpeklerini görmeye gidiyorum. Bir sonraki bölümde sayıları oldukça azalmış bu eşsiz hayvanları doğal ortamında izleyip avlarına tanık olacağım. Afrika'yı benim gözümden izlemeye devam etmek için takipte kalın.